Belki sonsuza kadar bilimin menzilinin erişemeyeceği gerçekten derin ve anlamlı sorular vardır. Ancak eğer bilim bazı karmaşık soruları cevaplayamıyorsa, insanları bunu dinin cevaplayabileceğini düşünmeye iten nedir? Konuyu berraklaştırmak için kullanmamız gereken yöntemler sadece ve sadece bilimsel yöntemler olmalıdır. Üstelik çok büyük bir ihtimalle konuyla ilgili kanıtlar hiçbir zaman ortaya çıkmayacak olsa bile. Üniversite arkadaşlarımdan diğerlerine göre daha akıllı ve olgun olanlarından epey dindar olan biri, İskoç adalarında kamp yapmaya gitmişti. Gece yarısı o ve kız arkadaşı çadırın içinde bir iblisin sesini duyup uyandılar. Bu hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın bizzat şeytandı. Ses her açıdan şeytaniydi. Arkadaşım bu korkunç tecrübeyi hiçbir zaman unutmadı ve bu olay onu daha sonra papazlığa sürükleyen etkenlerden biriydi. Genç halim bu korkunç hikayelerden etkilenmişti ve bu hikayeyi Oxford'daki Rose Bar'ında stres atan hayvan bilimcilere nakletmiştim. İçlerinden 2 tanesinin deneyimli kuş bilimci oldukları ortaya çıktı ve ikisi de kükreyerek güldüler. "Men adalı yelkovan kuşu" diyerek neşeyle bağırdılar. İçlerinden biri bu türün şeytani çığlığının ve kahkahasının ona sayısız dillerde şeytan kuşu şeklinde yerel lakap kazandırdığını ekledi. Birçok insan Tanrı'ya inanır. Çünkü kendi gözleriyle onun ya da bir meleğin ya da hüzünlü bir bakirenin suretini gördüklerine inanırlar. Ya da Tanrı kafalarının içinde onlarla konuşur. Bu kişisel deneylerden kanıt, bir Tanrı isteyenlere en ikna edici gelen kanıt türüdür. Ancak onlar dışındakiler ve psikoloji hakkında az çok bilgi sahibi olanlar için bu kanıt en az ikna edici olandır. Tanrı'yla bizzat karşılaştığınızı mı söylüyorsunuz? Güzel, ama bazı insanlar da rüyalarında pembe bir fil görmüşlerdir. Ancak bu durum sizi muhtemelen etkilemez. George Bush, Tanrı'nın kendisinden Irak'ı işgal etmesini istediğini söyler. Tanrı'nın ona Irak'ta kitle imha silahları bulunmadığını söylemeye tenezzül etmemiş olması çok yazık. Akıl hastanelerindeki hastalar Napolyon ya da Charlie Chaplin olduklarını veya tüm dünyanın kendilerine suikast düzenlemek istediğini ya da düşüncelerini diğer insanların beyninde seslendirebileceklerini düşünürler. Onları alttan alırız. Ancak ilham aldıkları iç düşüncelerini ciddiye almayız. Çünkü genelde çok fazla insan bu düşünceleri paylaşmaz. Dinsel deneyimlerin bunlardan tek farkı, onları öne sürmüş olan insanların çok fazla olmasıdır. İnanmak, tedbir olsun diye yapmaya karar verebileceğiniz bir şey değildir. Tanrı her şeyi bilme gücü olan türden bir Tanrı olmasa iyi olur. Yoksa bu dalaverenizi görecektir. Russell'a öldükten sonra karşısında Tanrı'yı bulduğunda ve onun kendisine neden inanmadığı sorulduğunda ne cevap vereceği sorulmuştu. Yeterli kanıt yoktu Tanrı, yeterli kanıt yoktu. Bu cevabı onun neredeyse ölümsüz diyebileceğimiz cevabıydı. Hiç kuşkusuz ilahiyata eğilimli kişiler, gerçek olanla gerçek olmasını arzu ettikleri şeyleri ayırt etme yetisinden kalıcı olarak yoksundurlar. Akıllı tasarım şansın tek alternatifi değildir. Doğal seçilim daha iyi bir alternatiftir. Aslında akıllı tasarım hiçbir biçimde gerçek bir alternatif değildir. Çünkü çözdüğünden bile büyük bir sorun doğurur. Yani tasarımcıyı kimin tasarladığı sorusunu. Yaratılışçılar günümüz bilgisinde ya da anlayışında hevesle boşluklar ararlar. Eğer bariz bir boşluk bulunursa, bu boşluğu varsayılan olarak Tanrı'nın doldurması gerektiği farz edilir. İlahiyatçıları endişelendiren ise bilimin ilerlemesiyle bu boşluğun küçülmesi ve bunun sonucunda Tanrı'nın yapacak hiçbir şeyi ve saklanacak hiçbir yerinin kalmamasıdır. Bilim insanlarını endişelendiren ise başka bir şeydir. Bilgisizliği kabullenmek, bilimsel girişimlerin temel kısmıdır. Ve hatta bir konuda cahil olmaya, gelecekte o cehalet fethedilecek diye sevinçle bakabilir. Çoğu bilim insanı zaten keşfetmiş oldukları şeylerden sıkılmışlardır. Onları harekete geçiren bilgisizliktir. Dinin gerçekten kötü etkilerinden biri de budur. Anlamadan tatmin olmanın bize bir erdem olduğu öğretilmesidir.
Eğer birisi bir şeyi Tanrı'ya atfediyorsa, genelde bunun anlamı bu kişinin elinde bir ipucu olmadığıdır. Yırtıcılar kurbanlarını yakalamak için çok güzel tasarlanmış gibi görünürken, avları da kaçabilmek için eşit şekilde güzel tasarlanmış gibi görünür. Peki Tanrı kimin tarafındadır?